Merhabalar sevgili takipçilerim. Elmasın Patikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere gördüğünüz gibi bilek patiğini anlatacağım. Güzel bir çalışma oldu. İstek üzerine tekrar eski modellerime video çekip yükleyeceğim buraya. Elimden geldiğince her modele video çekeceğim. İnşallah. Daha önce bu renklerle çalışmıştım modelimi. Şimdi lacivert, turkuaz, krem olarak çalışacağım. Siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Patik burnumuzu hazırladık. Her şişte 14 ilmeğimiz var. Patik burnu başlangıcını bilmeyenler varsa bu videonun altına linkini bırakacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Kremle başlıyoruz. Yine zeminimiz krem olacak diğer patiğimizdeki gibi. Desenlerimiz bu şekilde lacivert ve turkuaz olacak. Güzel bir renk uyumu bence. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen şöyle patiğimi bir kenara alıyorum. İplerimi de alayım şöyle bir kenara. Bismillah diyerek patiğimizin yapımına geçelim. İlk önce lacivert ipimizi bağlayıp modelimize başlayacağız. Dediğim gibi her şişte 14 ilmeğimiz var şu anda. Her artırmaya göre modelimiz uyum sağlıyor. Modelde bozulma olmuyor. 13 artırma da yapabilirsiniz. 14 artırma da yapabilirsiniz. 15 de yapabilirsiniz. Bu elinizin ayarına göre değişir. Ben 14 yaptım. İlmek sayımı her şişte 14 ilmeğim var şu anda. Modelde bozulma olmuyor kesinlikle. Dediğim gibi her şişte istediğiniz sayıya kadar artırabilirsiniz. Küçük yapacaksanız her şişte 13 ilmek yapabilirsiniz. Daha büyük yapacaksanız her şişte 15 ilmek yaparak başlayabilirsiniz. Hemen lacivert ipimi bağlıyorum. Modelimize Bismillah diyerek başlayalım. Şimdi 5 şişlerde haroşa nasıl oluyor? Gördüğünüz gibi modelimizde haroşa kısımlar var. Şu koyu renkler haroşa olacak. Aradaki diğer renkler de düz olacak. Haroşa bir sıra düz bir sıra tersten oluşuyor 5 şiş modellerde. Lacivertle haroşa öreceğiz. Yani patiğimiz modelimiz bitene kadar haroşa olacak. Yani lacivertle bir sıra düz bir sıra ters ördüğümüzde bir diş haroşamız olacak. Hemen başlayalım. İlk sıramı düz olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi lacivert ipimle sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Dediğim gibi istediğiniz kadar artırabilirsiniz. Bu sayı modelde kesinlikle bozulma olmuyor. Her artırmaya göre modeliniz oturacaktır. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz bir şekilde örelim. Başlangıçta görüşelim. Bütün ilmeklerimizi bir sıra düz olarak ördük lacivert ipimizle. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda lacivert ipimizle ipimizi öne alıyoruz. Bu defa bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bir sıra düz, bir sıra ters ördüğümüzde bir diş haroşamız oluyor. Önden şöyle ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Gördüğünüz gibi bir diş haroşamız oluşuyor. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Modelimiz gerçekten çok kolay bir model, çabuk üreyen ve hiç sıkmadan biten bir model. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Bir sıra ters olarak örelim. Sıra başında görüşelim. Evet, lacivert ipimizle bir sıra tersimizi ördük. Bakın çok görünmüyor ama bir diş haroşamız oldu. Turkuaz ipimizi bağlayalım ve modelimize devam edelim. Şimdi her renkten 2 sıra örüyoruz. Bunu unutmayalım. Her rengimizi aldığımızda 2 sıra öreceğiz sadece. Şimdi turkuaz ipimizle düz olarak öreceğiz ilmeklerimizi. Başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek turkuaz ipimle düz olarak örüyorum. 2, 3. Sonraki ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Tekrar 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ördüm.
Sonraki ilmeği örmeden alıyorum. Yani 3 ilmek örüyoruz, 1 ilmek örmeden alıyoruz. Bir rengimizi örerken başka renk kullanmıyoruz gördüğünüz gibi. 3 ilmek örüyorum turkuazla. 2, 3. 1 ilmek örmeden alıyorum. Yine 3 ilmek örüyorum. İkinci şişime geçtim. 2, 3 ilmeğimi ördüm. Dördüncü ilmeği örmeden aldım. 3 ilmek örüyorum. Dördüncüyü örmeden alıyorum. 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Dördüncüyü örmeden alıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bu sıramızı düz olarak örüyoruz. Sadece lacivertle ördüğümüzde bir sıra düz bir sıra ters öreceğiz. Bu şekilde devam edelim. Sıramızı tamamlayalım. Sıra başında tekrar görüşelim. Evet, birinci sıramızı tamamladık. Şu şekilde sıra sonuna kadar devam ettik. Bir sıra daha aynı şekilde örüyoruz. Lacivert ilmeklerimizi yine örmeden alıyoruz. Turkuaz ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Yani 3 turkuaz, 1 ilmek örmeden alıyoruz. 3 örüyoruz, 3 ilmek. 3 ilmeğimizi örüyoruz. 4. ilmeği örmeden alıyoruz. Bu da ikinci sıramız. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra başında görüşelim. Turkuazla 2 sıramızı tamamladık. Şöyle. Turkuazı bırakıp lacivert ipimizi alıyoruz tekrar. Lacivert ipimizle bir sıra düz, bir sıra ters olarak örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeklerimizi de örüyoruz bu sıramızda. Yani bütün ilmekleri örelim. Birinci sıramız düz olacak. İkinci sıramız ters olacak. Başlangıçta yaptığımız gibi. Bir sıra düzümüzü örüp gelelim. Düz sıramızı tamamladık. Şimdi lacivertle ikinci sıramızı öreceğiz. İkinci sıramızda da yine ipimizi öne alıyoruz ve ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bütün ilmekleri. Şöyle ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde ters olarak tamamlayalım. Sonrasında modelimize devam edelim. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi renk uyumu şahane. Model zaten kendini gösteriyor. Bu şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet, modelimizin birinci aşamasını tamamladık. Modelimiz kaydırmalı olarak devam edecek. Başlangıçta yani birinci modelimizi tamamladık. Şimdi ikinci modelimizi kaydırmalı olarak yapacağız. Bu defa krem rengi ipimi alıyorum. Şimdi haroşa kısmını tamamladık. Yine bakın şu turkuazla ördüğümüz kısmı bu defa kremle öreceğiz. Ama kaydırmalı olarak. Ne yapacağız? Kremi ipimi aldım. Şöyle düz olarak öreceğim yine. İplerim şöyle arasından çekeyim hemen. 2 ilmek düz olarak örüyorum kremle. 3. ilmeği örmeden alıyorum. Yani ikinci modele başladığımızda bu şekilde başlıyoruz. 2 krem örüyoruz. Üçüncüyü örmeden alıyoruz. Sonrasında 3 krem 1, 2, 3 krem örüyorum. Dördüncüyü örmeden alıyorum. 3 krem örüyorum. 1, 2, 3 krem örüyorum. Dördüncüyü örmeden alıyorum. 3 krem örüyorum. Hemen diğer şişime geçeyim. 3 krem ördüm. İkinci şişime geçtiğimde dördüncüyü örmeden aldım. Tekrar 3 krem. 1, 2, 3 krem. Dördüncüyü örmeden al. Bakın örmeden aldığımız ilmekler bir önceki modelin 3 turkuazının tam ortasına denk geliyor. Modeli karıştırmamanız gerekiyor. Yoksa güzel bir görüntü çıkmaz ortaya. 3 krem, dördüncüyü örmeden al. 3 krem,
Dördüncüyü örmeden alıyoruz. Sıramız bu şekilde devam ediyor. Bu sıramızı tamamlayalım. Sıra başında görüşelim. Evet, sıramı tamamladım. 3 krem, dördüncüyü örmeden aldım. Sıra sonunda bakın bir tane kremim var. Başta çünkü 2 krem örmüştüm. Üçüncüsü de sıra sonunda. Yani modelde bozulma olmuyor. Şimdi kremle ikinci sıramızı öreceğiz. Yine kremleri düz olarak örüyorum. Yani daha kolay anlaşılsın diye krem ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Lacivert ilmeğimi örmeden alıyorum. Krem ilmeklerimi düz örüyorum. Lacivert ilmeğimi örmeden alıyorum. Krem ilmeklerimi örüyorum. Laciverti örmeden alıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Aynı şekilde devam ediyor zaten. Evet, şimdi kremle de ikinci sıramızı tamamladık. Lacivert ipimize geçiyoruz. Yine haroşa kısmını yapacağız. Bir sıra düz, bir sıra ters olarak öreceğiz. Örmediğimiz ilmeklerimizi de örüyoruz bu sıramızda. Şimdi isterseniz lacivertle bir sıra düz, yani birinci sıramız düz, ikinci sıramızı ters olarak örelim. Bir diş haroşamızı yapalım. Model zaten bu şekilde kendini tekrarlayacak. Yine başlangıç, 3. modelin başlangıcını göstereceğim. Sonrasına devam etmeyeceğim. 2 sıramızı örüp gelelim. Evet, lacivertle 2 sıramızı da tamamladık. Bir sıra düz, ikinci sırayı da ters olarak ördük. Haroşa yapmış olduk. Şimdi modelimiz bu şekilde devam edecek. 3. modelimizi, 1. modelimizi kurduğumuz gibi, 4. modeli, 2. modeli kurduğumuz gibi devam ettireceğiz. Turkuaz ipimi alıyorum. 1. modeli nasıl yaptıysak aynı şekilde. Nasıl yapmıştık? 1. ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 3 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3. 4. ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum. 4. ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum. 4. ilmeği şöyle hemen teline kaçırdım. 4. ilmeği örmeden alıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. 2 sıra tamamladıktan sonra 2 sırada lacivertle bir sıra düz, bir sıra ters örüyoruz. Haroşamızı elde ediyoruz. Kremle yine öreceğiz. Bundan sonra 4. modelimizi de krem sıramızı ördüğümüz gibi yapacağız. Bu şekilde devam ettireceğiz. Model kendini tekrarlıyor zaten dediğim gibi. Hemen şuradan da göstereyim. Kaç model yaptım ben? Bu arada patiğim 38-39'a uygun. Bu model kısmını ister azaltabilir, ister fazlalaştırabilirsiniz. Ya da büyük yapacaksanız burayı aynı yapıp arka kısmını, yani şu bilek ayrımından sonrasını büyük yapabilirsiniz. Burayı aynı yapıp. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 model yaptım ben. 9. modelimden sonra da yine lacivert ipimle 2 sıramı öreceğim. Yani haroşa sıramı öreceğim. Sonrasında bilek ayrımını yapacağız. Arka kısmı, topuk ve bileği yapacağız sırasıyla. Buradan sonrası gerçekten çok kolay. Zaten her tarafı çok kolay bir model. Tabii ki püf noktaları da var. Bu şekilde modelimizi tamamlayalım. Elinizin ayarına göre, ayağınızın büyüklüğüne göre burayı eksik veya fazla yapabilirsiniz. Ben 9 model yapacağım. Sonrasında birlikte modelimize devam edeceğiz. Evet, ben modelimi tamamladım bilek kısmına kadar. Gördüğünüz gibi renk uyumu da çok güzel oldu. Bunu isterseniz ayağınız küçükse 2 model eksik yapabilirsiniz. Eğer ayağınız büyükse 1 veya 2 model fazla yapabilirsiniz. Veyahut burayı aynı yapıp ayrımdan sonrasını topuğa kadar olan kısmı uzatabilir. Ayağınıza göre yapabilirsiniz. Yani burayı aynı yapacaksınız. Yine benim verdiğim sayılarda ayrımdan sonrasını istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz topuğa kadar. Benim için bu ölçü yeterli. Şimdi ayrım yapacağız. Patiğimizin bilek kısmı için 2 şişimizden ilmekler arka tarafa vereceğiz. Yani birinci şişimizden 7 ilmek diğer şişimize geçireceğiz. İkinci şişimizden de 6 ilmek bu tarafa geçireceğiz. Hemen başlayalım. Bakın bu birinci şişim. Modele başladığımız kısım.
Ben buradan şimdi ilk 7 ilmeği arkadaki şişime geçireceğim. Şöyle yapıyorum, yani burası 4. şişim. Buradan 7 ilmek alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi buraya geçirdim. Şimdi ikinci şişimizden de ilk baştaki ilmekler değil, şu sondaki 6 ilmeği hemen şöyle yanına, bakın şöyle yapıyoruz. Buradaki ilmeklerin son 6 ilmeğini arkadaki şişe aktarıyorum. Hemen şöyle alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi bu tarafa aktardım. Şöyle. Yani tabandaki şişleri aktarmış olduk. Öndeki bu 2 şişin üzerindekini bir şişin üzerine alıyorum. Biraz karışık gibi görünebilir ama karışık değil. Burada bıraktığımız ilmek sayımız 15. 15 ilmeğimizi ön kısımda, yani bu şişin üzerinde bırakıyoruz. İsterseniz bir ipin üzerine de geçirebilirsiniz. Bilek kısmı için bu ilmekleri ayırdık. Hemen şöyle göstereyim modelimden de. Bakın şurası 15 ilmeğimiz. Sonra burayı bilek kısmına dahil edeceğiz. Şimdi bizim öreceğimiz kısım buradan bu 2 şiş, yani arkadaki 2 şiş. Böyle geçirdikten sonra ne yapıyoruz? Bu ipimizi kesiyoruz. Kestikten sonra şuradan bağlayıp, şurada benim ilmeğim çıkmış, hemen takayım onu. Evet, krem ipimizi keselim. Buraya tekrar bağlayalım. Bir makas yardımıyla ipimizi keselim. Kestik. Bakın burası ön yüz. Bıraktığımız 15 ilmeğimiz. Hemen şu arkadaki şişimizden başlıyoruz örmeye. Krem ipimi aldım. İlmeklerimi örmeye başlıyorum. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğiz ilmeklerimizi. Düz olarak örüyoruz. Ön yüzden ve arka yüzden devam edeceğiz artık. İlmek alışımız değişti. Bakın şöyle. Normalde 5 şişlerde şurayı örerken üstten alarak, yani şişimize ipimizi üstten dolayarak alıyorduk. Şimdi ön yüzden ve arka yüzden ilerleyeceğimiz için örmemiz kolay olsun diye artık şişimizin altından dolayıp alıyoruz. Bu şekilde örüyoruz ilmeklerimizi. 2 şişimin üzerindeki ilmekleri ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak örmeye devam edeceğim. Eğer bu şekilde 2 şişin üzerinde örmek zor gelirse, zaten fazladan bir şişimiz var. Bu 2 şişin üzerindeki ilmekleri 3 şişin üzerine aktarabilirsiniz. Rahat örebilmek için. Yani bu şekilde de rahat örülür. Ön yüzden düz olarak örüyorum ilmeklerimi. İlmeklerimi ördüm. Şimdi öndeki bu ilmekleri örmüyoruz. Buradan geriye dönüyoruz. Bu şişimizin üzerinde lacivert ilmeklerimiz burada kalacak. Bilek kısmını yaparken öreceğiz onları. Şimdi örmüyoruz yani. Arka yüze döndüm. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. Buradan sonrası artık çok kolay. Önden düz, ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğiz topuğa kadar. Burası sizin ayağınızın büyüklüğüne göre değişir. Ben 32 sıra öreceğim. Yani yanlardan 16 ilmek çıkaracak şekilde yuvalarımız oluşuyor çünkü. 32 sıra öreceğim ben. Siz
eğer küçük yapacaksanız eksik yapabilirsiniz. Elinizin ayarına göre, ipinizin inceliğine, kalınlığına göre değişebilir bu ölçü. Ben ölçüleri veriyorum. Deneyip örüp ayağınıza göre yapmak da sizden hanımlar. Ben sadece sizlere yol gösteriyorum. Elinize göre ayarlamak da size kalmış artık. Kendi elimin ayarına göre söylüyorum bu ölçüleri. Şimdi birazdan bunu hemen şuraya sabitleyeceğim. İkisini birlikte şöyle iplerimizi şöyle bağladık. Şimdi bu şekilde ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak örelim. Patiğimizin arka kısmını topuğa kadar tamamlayalım. Şöyle göstereyim, bu kısımdan bahsediyorum. Ben 32 sıra ördüm. Burayı isterseniz uzatabilirsiniz veya kısaltabilirsiniz. Ölçü önemli değil. Ayağınıza giyip şu topuk kısmı, yani şu ördüğünüz düz kısım topuğa kadar geldiyse eğer topuk kısmını da hesap ederek bu şekilde yapabilirsiniz arka kısmı. Şöyle göstereyim. Topuğumuz da bu şekilde. Yani topuğunuzun tam yarısına gelmiş olacak ördüğünüz bu örgü. Ayağınıza giyersiniz bu kısmı. Ayağınıza giydikten sonra topuğunuzun arka kısmı biraz dışarıda kalacak. Yani örgü iç tarafta kalacak. Ayağınıza giydiğinizde. Tabii o yüzden de topuk kısmı da orada devreye girecek. Şimdi bu ölçüleri sizlere verdikten sonra ayağınıza göre ayarlayalım. Ben 32 sıra öreceğim. Siz daha eksik veya fazla yapabilirsiniz. 2 veya 4 sıra eksik yapabilirsiniz. 36 ve 37 numara için 30 sıra yapabilirsiniz. 28 sıra yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu ayağınızın büyüklüğüne göre değişir. Ben 32 sıra yapacağım. Siz isterseniz büyükse eğer ayağınız 36 sırada yapabilirsiniz. Elinizin ayarına göre değişir. Dediğim gibi ayağınıza ölçerek yaparsanız daha iyi sonuç alırsınız. Şimdi ben arka kısmını topuğa kadar tamamlayacağım. Sonrasında topuğu örmek üzere görüşelim. Evet, 32 sıramızı tamamladık topuğa kadar. Şimdi topuğa geçeceğiz. İlk önce 14 ilmeğimizi örüyoruz. Ben bu arada tek şişin üzerinde biraz ördükten sonra tek şişe aktardım. Gördüğünüz gibi. Şimdi birazdan topuğu yaptıktan sonra bilek kısmında tekrar 5 şişe döneceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmeğimi ördüm. 14 ilmekten sonra sonraki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. Bu kestiğim ilmeği sayıyorum. Burayı topuk yapacağım çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kestiğim ilmeği de saydığımda toplamda 10 ilmek ördüm. Yani kesme işleminden sonra 9 ilmek ördüm. Kestiğim ilmekle birlikte 10 ilmek oldu. Sonraki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. İlk kestiğim ve son kestiğim ilmekle birlikte toplamda topuğa 11 ilmek ayırdık. Burada da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 ilmeğimiz kaldı. Yani eşit miktarda kenarlara ilmek verdik. Topuğumuzu da tam ortaya yerleştirdik. Geriye dönüyoruz. Kesimi yaptıktan sonra ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ördüm. 11. ilmeğimle bir sonraki ilmeği ikisini birlikte ters olarak kesiyorum. Arka yüzde olduğum için. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmeğimle bir sonraki ilmeği düz olarak kestim. Bu şekilde geriye döndüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ördüm. 11. ile bir sonrakini ters olarak kestim. Arka yüzde keserken ters olarak kesiyoruz. Ön yüzde kesim yaparken düz olarak kesiyoruz. Bu şekilde devam edelim. Zaten bakın araları ayrılıyor. İlmek topukla kenardaki ilmeklerin arası bu şekilde açılıyor. Yerlerine şaşırmazsınız yani. Şimdi şişimizde sadece 11 ilmeğimiz kalana kadar devam edelim. Şöyle diğer patiğimden de göstereyim. Bu şekilde topuğu şuraya kadar bitirelim. İlmeklerimiz bitecek. Burada bu tarafta sadece bir tane ilmeğimiz kalacak. Onu da bilek kısmına geçerken kesim yapacağız. Yani 11 ilmek artı bir ilmek kalmış olacak. Şimdi isterseniz devam edelim. Topuğu bu şekilde örmeye. Sonrasında bilek kısmını örmek üzere tekrar buluşalım. Evet, topuğumuzu gördüğünüz gibi tamamladık. Görünümü bu şekilde. Şimdi burada bir ilmeğimiz kaldı. Onu da keseceğiz. Artık bilek kısmına geçeceğiz. Hemen ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 10 ilmeğimi örüyorum. 11. ilmeğimle bir kalan son ilmeğimi de ikisini birlikte alarak kesiyorum. Bu şişimin üzerinde 11 ilmeğim olacak. Hemen bu şişimi aldım. Boş olan şişi, şu kenardan ilmek çıkaracağım. Her yuvadan birer tane, şu kenarlarda gördüğünüz gibi yuvalara birer kez batarak bir tane yuva, bir tane ilmek çıkarıyoruz her birinden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir tane de hemen şu lacivertin dibinden çıkartıyorum. Şuraya batıyorum ki buradan buraya geçişte arada boşluk oluşmasın. 16 tane ilmeğimi çıkardım. Şimdi hemen öndeki ilk bıraktığımız 15 ilmeğimizi örüyoruz. Düz olarak örüyoruz bu arada. Buradan buraya geçişte bakın, lacivertin hemen dibinden bir tane ilmek çıkardık. Çıkardığımız için bu arada delik oluşmadı. Şimdi ön kısımda bulunan 15 ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. Bilek kısmımız haroşa olacak. Bir sıra düz, bir sıra tersten oluşacak. Ön kısımdan da bir kesim yapacağız. Bileğimize tam otursun diye. Sonraki sıralarda tabii ki. 15 ilmeğimi ördüm. Şu tarafa aldım. Hemen bakın şurada lacivertle kremin birleştiği nokta, yani şuraya lacivertten bir tane ilmek çıkartıyorum. Çıkarttığım zaman burada delik oluşmuyor. Birinci ilmeğimi çıkarmış oldum. Hemen şu bir sonrakine değil, bakın şu kremin birincisi ikinciye batıyorum. Bakalım, eğer ilmeklerin arası çok açık olursa, yani olmadı. Şöyle devam edelim. Buradan 16 ilmek çıkardık. Buradan da 16 ilmek çıkaracağız. Dört, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 ilmeğimizi çıkardık.
Yani buradan kaç tane ilmek çıkardıysak karşı taraftan da aynı şekilde ilmek çıkarıyoruz. Şimdi burası bizim başlangıç ve bitiş noktamız olacak. Topuğun bu kısmı. Şurası. Burası başlangıç ve bitiş kısmımız. İlmeklerimizi çıkardık. Bu sıramızı düz olarak kabul ediyoruz. Şimdi haroşanın ikinci sırasındayız. İpimi öne alıyorum. Bilek kısmı haroşa olacak dediğim gibi. Bu ilmek çıkardığımız sırayı düz olarak kabul ettik. İkinci sıramızı da ters olarak örüyoruz. Başlayalım. Şöyle ilmeklerin arası açık olmasın. Birinci şişimdeki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İkinci şişime geçtim. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar. Yani başlangıca kadar. İlmeklerimizi ters olarak örüyoruz tamamını. Herhangi bir kesim işlemi yok. Şimdi burayı böyle tamamlayalım. Buradaki ilmekleri ve buradaki ilmeklerimizi örelim. Yine şurada, burası bizim başlangıç ve bitiş noktamızdı. Zaten görüyorsanız haroşa oluştu burada. Şuraya kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp gelelim. Başlangıç noktasına kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Topuk kısmındayım. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Topuk kısmındaki 11 ilmeğimizi düz olarak örelim. Yan tarafa geçiyoruz. Patiğimizin yan kısmındaki buradaki ilmeklerin sonuncusuna kadar ilmeklerimizi örelim. Sonda bir ilmek kalacak. Kesme işlemi yapacağız çünkü ön kısımda. O yüzden buradaki ilmeklerin 15 tanesini örüyorum. 16.'yı örmüyorum. Öreceğiz, devam edeceğiz ama kesim yapacağız orada. 15 ilmeğimi ördüm. 16. ilmeği örmeden alıp hemen şuradaki şişime aktarıyorum. Aktardıktan sonra bu ilmekle bir sonraki ilmeği ikisini birlikte alarak kesme işlemi yapıyorum burada. Şimdi öndeki ilmeklerimin sonuncusuna kadar yine örelim. İlmeklerimizi sonuncuya kadar örelim. Yine burada şöyle yapacağız. Hem burada kesim hem de burada yapacağız kesimi. Eşit olsun diye. Başka bir yerde kesim işlemi yapmıyoruz. Sadece patiğimizin ön kısmında. Son ilmeğe kadar ördüm. Son ilmeği örmeden alıp diğer şişime aktarıyorum. Hemen boşalan şişimi aldım. İlmeğimi buraya aktardıktan sonra ilk iki ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. Ve ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Zaten bitiş noktasına geliyoruz. Kesme işlemini düz sıramızda düz örerken kesme işlemi yapacağız. Ters sırada kesme işlemi yapmıyoruz. Ve 2-3 sırada bir kesme yapacağız. Şimdi bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Düz sıramızı ördük. İpimi ön tarafa alıyorum. Şimdi şişimde bulunan ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Böyle dolanıp geleceğim. Kesme işlemi yok bu sıramızda. Sadece ilmeklerimizi ters olarak örüp gelelim. Evet, ilmeklerimizi ters olarak ördük. Başlangıca geldik. 2 diş haroşamız oldu krem rengili. Şimdi laciverti bağlıyoruz. Lacivertte de bir sıra düz, bir sıra ters olarak öreceğiz. Bu iki sırada kesme işlemi yapmıyoruz. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi düz ve ters olarak örüyoruz. Yani bir sıra düz, bir sıra ters olarak örelim. Çünkü her sırada kesim yaparsak bilek kısmındaki ilmek sayımız çok azalacaktır. O yüzden sadece benim amacım bileği hafifçe toparlamak. Yani şu iki yandan hafifçe kestiğimizde, iki sırada bir kestiğimizde burası
biraz toparlanacak ve bolluk oluşmayacak. Ayağınıza giydiğinizde bilek kısmı bileğinizi tam olarak saracak. Lacivert ipimizle dediğim gibi bir sıra düz bir sıra ters olarak örüp gelelim. Lacivertle bir sıra düz bir sıra ters olarak ördük. Kesme işlemi yapmadık. Turkuaz ipimizi bağlıyoruz. Burada yani turkuaz ipimizle örerken yine birer tane kesim yapacağız ön kısımda. Düz sıramızı örerken yapıyoruz onu da. Ben ipimi bağlamıştım zaten. Örmeye başlayalım. Düz sıramızda kesme işlemini yapacağız. Topuk kısmındaki 11 ilmeğimizi örüyoruz. Yan tarafa geçtim. Yan taraftaki ilmeklerimin sonuncusuna kadar örüyorum düz olarak. Daha önce kesme işlemi yaptığımız gibi. Sonuncuyu örmeden alıp diğer şişimize aktarıyoruz. Sonuncu ilmeğe geldim. Örmeden alıp hemen öndeki şişime aktarıyorum. Aktardıktan sonra bu ilmeğimle bir sonraki ilmeği ikisini birlikte düz olarak kesiyorum. Böylelikle bakın kesme yaptığımız yerler belli olmuyor. Şimdi öndeki yani şu ön kısımdaki ilmeklerimizin yine sonuncusuna kadar örüyoruz. Sonuncusunu örmeden alıp hemen yandaki şişime aktarıyorum. Hemen şu boşalan şişimle ilk iki ilmeği aktardım buraya ilmeğimi. İlk iki ilmeği ikisini birlikte alarak kestim. Geriye kalan ilmeklerimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Zaten bitiş noktasına geliyoruz. Yine bu düz sıramızı ördük. Bir sırada ters öreceğiz. Kesme işlemi yapmadan. Turkuazla düz sıramızı ördük. Birer tane kesme işlemi yaptık. Turkuazla ikinci sıramızda ters olarak öreceğiz ilmeklerimizi. Turkuazla ördükten sonra tekrar laciverte geliyoruz. Yani bu sırayı tamamladıktan sonra iki sıra yine lacivertle bir sıra düz bir sıra ters olarak örüyoruz. Bu şekilde devam edelim. Ters olarak örelim turkuazla. Sıramızı tamamladıktan sonra ipi kesebilirsiniz. Laciverte geçelim. Bir sıra düz bir sıra ters olarak örelim. Kesme işlemi yapmadan. Yani şurada yaptığımız gibi kesme işlemi yapmıyoruz. Bir sıra düz bir sıra ters olarak örelim. Sonrasında tekrar görüşelim. Evet, lacivert ipimle bir sıra düz bir sıra ters olarak ördüm. Turkuaz ve lacivert ipi kesebilirsiniz. Ben daha önce kesmiştim turkuazı. Laciverti de kestim. Artık renkli ipimizle işimiz kalmadı. Bu ipleri de birbirine bağlayıp içine çekersiniz. Böyle kötü görüntüsü olmasın. Krem rengi ipimi alıyorum. Artık kremle iki diş haroşa örüp tamamlayacağız. İlk sıramızı düz olarak örüyoruz. Yine son kesim yapacağız ön kısımda. Topuk kısmındaki 11 ilmeğimi örüyorum. Bu sırada kesim yaptıktan sonra toplamda 6 ilmek kesmiş oluyoruz. Bilek kısmındaki ilmeklerimizden. Yani 3 buradan 3 buradan kesmiş oluyoruz. Toplamda 6 tane ilmek kesmiş oluyoruz. Yan taraftaki ilmeklerime geçtim. Yine sonuncu ilmeğe kadar düz olarak örüyorum ilmeklerimi. Sonuncu ilmeği örmeden alıp ön taraftaki şişime aktarıyorum. Bir sonraki ilmekle kesiyorum bu şekilde. Şimdi öndeki ilmeklerimin yine sonuncusuna kadar örüyorum düz olarak. Son ilmeği örmeden alıp yan taraftaki şişime aktarıyorum. Hemen şu boşalan şişimi alıyorum. İlk iki ilmeği kestim. Kesme işlemimiz bitti artık.
Buradan sonra ilmeklerimizi bir sıra düz bir sıra ters olarak öreceğiz. Sıra başına geldim. Düz sıramızı ördük kremle. İpimi öne alıyorum. Bir sıra ters örüyorum. Kesme işlemi yapmıyoruz artık. Dediğim gibi. Bu sıramızı tamamladıktan sonra yine bir sıra düz bir sıra ters daha örüyoruz. Yani 2 diş haroşamız olacak. Bu sırayı tamamladıktan sonra. Bir sıra düz bir sıra ters. Sonrasında ilmeklerimizi kesip patiğimizi tamamlayacağız artık. 2 sıramı daha ördüm. Lacivertten sonra bakın 4 sıra kremle ördüm. Son 2 sırada kesme işlemi yapmadım. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz tamamını. Ben kesme işlemini örerek yapıyorum. Özellikle bu bilek kısmındaysa kesme işlemi ayağımıza giyip çıkartırken zorluk olmasın diye örerek kesmeyi nasıl yapıyoruz? Birinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Arkadaki ilmeği hemen şöyle şişime takıyorum. Öndeki ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Bir sonraki ilmeğimi örüyorum. Düz olarak arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Sonraki ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. İlmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndekinin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Bu şekilde örerek kesme işleminde kestiğimiz kısım esnek oluyor. Ve ayağınıza giyip çıkartırken rahatlıkla giyip çıkartabiliyorsunuz. Sizlere de bu şekilde tavsiye ederim örerek kesmeyi. Yani bütün örgülerinizde böyle kullanabilirsiniz. Sadece patiklerde değil. Esnekliğine hemen bakalım. Bakın şöyle. Gayet esnek. Çok sıkı kesmeyin burayı. Örseniz bile sıkı olarak kesmeyin. Şimdi bütün ilmeklerimizi keselim. Başlangıçta tekrar görüşelim. İlmeklerimin tamamını örerek kestim. Bakın bir tane ilmeğim var. Hemen bir tığımı alıyorum. Şuraya birleştireceğim başlangıç noktasına. İlk kestiğim ilmeğin içerisine şöyle 2 dalına birden şöyle batıyorum. Tığımla ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği kalan ilmeğin içerisinden çekiyorum. Bir tane de zincir çekip hemen ipimi kestim. Artık patiğimi tamamladım. Şimdi dediğim gibi burayı birbirine bağlayıp içine çekmeyi unutmayalım. Yoksa güzel bir görüntüsü olmaz. Şöyle iç tarafı alayım krem ipimi de. Bilek kısmının esnekliğini hemen göstereyim. Bakın gayet esnek burası. Şöyle yandan görünümü bu şekilde, santim olarak da ölçüsünü vereceğim. Hemen şöyle düzleyeyim ve santim olarak ölçüsünü vereyim sizlere. 25 santim civarı. Ve bu 38 ve 39 numara için gayet uygun bir ölçü. Hemen ayak mankenine de geçirelim. Bir de bu rengimizi ayak mankeninde görelim. Bence bu daha güzel oldu gibi renk uyumu. Şöyle şahane bir model. Hemen diğer yan kısmını göstereyim. Zaten bildiğiniz bir model. Daha önce de görmüştünüz. Şöyle diğer rengini de. İstediğiniz gibi renkleri ayarlayabilirsiniz. Gerçekten her renge çok yakışıyor bu model. Umarım beğendiğiniz bir model olmuştur. Sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Tekrar bir sonraki videolarda görüşelim inşallah. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Altına da yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdi bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.